Merhaba hanımlar, Ebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir motif anlatacağım. Bu motiften istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Battaniye, yelek, şapka, atkı, hırka gibi modeller yapabilirsiniz. Ben bu motiften bir bluz tasarlayacağım. Bu videodan sonra da zaten bluzu anlatacağım ve yayınlayacağım. Şimdi hanımlar hemen motif yapmaya başlayalım. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Şimdi hemen ortasındaki sarıdan başlayalım. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İlk birinci zincirden tığ geçirdik. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Minik bir halka oluştu. Bakın burada minik bir halka var. Şimdi 2 zincir çektikten sonra 1 trabzan, 2 trabzan, 1 zincir, 1, 2, 1 zincir. Şu an 4 tane yaptım. Her ikişer trabzanın arasına birer zincir olacak. Toplam 8 tane yapacağız. 1, 2, yani 8 tane ikili grup yapacağız. Şu an 4. ikili grubum, yani 8 tane şu an trabzan var burada. Bakın 2, 4, 6, 8 ama aralarında her iki trabzana bir zincir var. Bir zincir çekiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili. Son ikili grup bu 7. Bir zincir. Bir zincir. Bakın toplamda sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane trabzan oluyor. Yani her ikide bir aralarda bir boşluk. Bir zincir çektik. İlk trabzanın birit noktasına. Bakın birit noktası burası. Buradan girdim. Direkt çıkış yapıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. Ortası bu şekilde oluyor. Şimdi diğer ikinci renge geçiyoruz. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Bakın boşluklardan. İki zincir çekiyorsunuz. Toplam bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorsunuz. 1, 2 ve 3. Şimdi geldim diğer boşluğa. 1, 2 ve 3. Pardon, burada zincir çekmeyi unuttuk. Bu arada bir zincir var. Geldim, bakın. 1, 2, 3, bir zincir. Bu şekilde komple yapıyoruz. 2 ve 3, bir zincir. Şimdi komple çevresini yapalım. Evet, bakın geldik, son bitirdik ve kilitledik. Bir zincir çektim, bitiriyoruz. Şimdi diğer renge geçiyorum. Evet, herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz.
Şimdi 3. sırada 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2, hiç arada zincir çekmeden 1 2. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Sonra aynı yere tekrar başlıyorum. 1 ve 2. Şimdi geçiş yaparken bakın zincir yok. 2 tane trabzan, bakın boşluğa batıyorum. 2 zincir, aynı yere tekrar 1 2. Bakın geçiş yaparken zincir çekmiyoruz. Sadece boşluğa 2 tane trabzan yaptım, 2 zincir çektim ve 2 trabzan. Bu şekilde yuvalar yapıyoruz. Burayı da 2 zincirle kapatacağız. 2 zincir. Evet, ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum hemen. Evet, geldim. Buraya battım. 2 tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi birleştiriyorum. Ve direkt çıkış yapıyorum. Şimdi şuradaki trabzanları yapacağız. Toplam 7 tane trabzan var. Şöyle 2 zincir çekelim. Burada 1 2 trabzan yapalım. Sonra bitirirken 5 tane yapacağız, birleştireceğiz. Anlaşılmayacak. Şimdi bakın, bu boşluğa değil, buradaki boşluğa atlıyoruz. Toplam 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın arada zincir yok. Geldim. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7. Bakın şu iki trabzanların boşluklarına 7'şer 7'şer dolduruyorsunuz, sonra buraya geliyorsunuz. Evet, geldik. Bakın burada 2 tane yapmıştık, şimdi 7'ye tamamlayalım. 3 4 5 6 pardon 6 ve 7. Bakın toplam 7 tane oldu. Bu trabzandan girdim, direkt çıkış yapıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum ve ipi kesebiliriz. Şimdi başka renge geçiş yapıyoruz. Şöyle ön üstünden alayım ki. Şimdi hanımlar, istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bakın tam şu köşe, bakın şu köşelerden başlayacağız. İpi takalım. Şimdi bakın buradan böyle tel aldık. Şimdi böyle ta geçirelim. Bakın şuradan boşluğa batıyorsunuz. Uzunca çekiyorsunuz. Bu şekilde direkt çıkış yapıyorsunuz. Şimdi burada toplam 7 tane trabzan var. Toplam 7 tane sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Bakın sayımız tuttu. Tekrar. Şimdi bakın boşluğa batıyorum. Boşluğa batıyorum. Ya pardon, tel alıyorum. Batmıyorum. Buraya batmıyorum.
Direkt şuradaki boşluğa batıyorum. Direkt çıkıyorum. Çıktım. Şimdi bakın trabzanın tepesi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tel aldım. Bakın batmadan direkt çıkış yapıyorum. Buradaki trabzanın birit noktası burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde komple çevresini gidelim hanımlar. Bakın bu şekilde form veriyoruz ve sonunda bitireceğiz. Hemen yapıp geliyorum. Evet, bakın şimdi geldik. Boşluğa batıyorum. Ve başladığım noktanın tam tepe noktasından girip çıkış yapıyorum. Ve bu şekilde bu rengimiz de bitiyor. Şimdi krem rengine geçiş yapacağız. Evet, herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Bakın şu yaptık ya, bunun tam burasından girdik. Tepe noktasından. Birit noktası. Bu 7 tane olanın birit noktasına batmıyorsunuz. Buradaki trabzanın tepe noktası burası. Şimdi buraya 2 zincir çekiyorsunuz. Köşe burası. İlk köşe. 1 trabzan, 2 trabzan. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Toplam burada 15 tane sık iğne olacak. Çünkü şuraya da sayarsak 15 tane oluyor. Şimdi gidiyoruz. Bakın birinci yaprağı atladım. Şimdi buna da battım. 8 oldu. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bakın 15. Şimdi bakın geldik tepe noktasına. 15 sık iğnede bir köşe yapacağız. Tel aldım. Bu tepe noktasına bir trabzan, 2 trabzan. Şimdi 2 zincir. Aynı boşluğa tekrardan bir trabzan, 2 trabzan. Şimdi geldik. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bakın 8 sayılı yaptığım için hiçbir hata vermiyor. Dikkat edin, hani sayıları eksik olmasın. Böyle devam ediyoruz. Şimdi diğer köşeye geleceğiz. Bakın 2 yaprakta bir köşe oluşuyor. Toplam 4 tane köşemiz olacak zaten. Evet, geldik köşe noktasına. Aynı şekilde bir trabzan, 2 trabzan, 2 zincir. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Şimdi sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi buradaki bu köşeyi buraya kadar gelin. Buraya da yapın. Burada da köşe olacak bakın. 2 atlayıp yani 15 tane sık iğne köşe, sonra 15 tane sık iğne ve son köşe. Buraya kadar örelim. Evet, geldik. Başladığımız noktaya aynı yere 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İlk tepe noktasından direkt çıkış yapıyorum. Bakın bu şekilde oluşturduk. Şimdi ben farklı bir teknik kullanarak boşluklar yaptım ama dilerseniz siz sık iğne trabzan yapabilirsiniz. Yani normal trabzan örebilirsiniz. Boşluğa geldim. 2 tane zincir çekip 2 trabzan yaptım. Şimdi bakın
Bu 2 trabzanı atlıyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 2. Bu boşluğu atlıyorum. Diğer ikinciye atlıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir boşluk daha atlıyorum. Birer birer boşluk atlayarak ikinci sık iğnenin tepesine batıyorsunuz hanımlar ve 2 2 trabzan yapıyorsunuz. Şimdi köşeye kadar gelelim. Evet, bakın geldim son sık iğnenin tepe noktasına. Bakın burası. Şimdi köşeyi saymazsak 2 4 6 8 toplam, bakın 2 4 6 ve 8 tane şu arada ikili ikili trabzan var. Geldik şimdi köşeye. Köşeyi sayarsak 9 ve 10. Köşeye geldik. 2 tane. Bakın köşeye gelirken 1 2 trabzan. Bakın şu ikili trabzanı tam atlıyoruz. O şekilde batıyoruz. 1 2 zincir. Aynı şekilde köşeye 1 2 trabzan. Şimdi bakın tel aldım. Bakın bu 1 2 trabzan atlayıp sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve aynı devam ediyoruz hanımlar. İplerim karıştı biraz. Neyse. Şimdi bu şekilde devam ediyorsunuz. Buradan böyle gelin. Buraya kadar gelelim. Evet, geldik şimdi boşluğa. 1 2 2 zincir çekiyorum ve trabzan birit noktasından direkt çıkış yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Son bir sıra daha krem öreceğim. 1 2, bakın son bir sıra daha krem örüyorum. Şimdi bu da basit. Bir trabzan, 2 trabzan. Şimdi boşluğa 2 2 batarak devam ediyorsunuz. Bakın bu şekilde. Şu buradan buraya kadar gelelim. Evet, köşe noktasına geldim. Şimdi boşluğa 2 tane. Bakın böyle 2 zincir, boşluğa tekrar bir trabzan, 2 trabzan. Şimdi geldim, bakın 2 tane atlıyorum boşluğa. Hep boşluklara batıyoruz. Bu şekilde köşeleri de oluşturuyoruz. Böyle gelin. Sonra burada 2 tane trabzan yapıp 2 zincirle birleşti. Aynı buradaki gibi motifi büyütmüş oluyoruz hanımlar. Evet, motifimiz bu şekilde hanımlar bitmiş oldu. Ben bu motiften bluz yapacağım. Tabi siz bu motifi istediğiniz her ürün yapabiliyorsunuz. Battaniye, dediğim gibi yelek, şapka, atkı, hırka, birçok model çıkabilir. Bu şekilde bitmiş oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.